Tarihteki en büyük finansal dolandırıcılıklardan biri olan Ponzi şeması, adını bu yöntemin mucidi Charles Ponzi'den alır. Bugün bile modern dolandırıcılık dünyasında kullanılan bu sistem, ilk kez 1920'lerde uygulanmış ve kısa sürede binlerce insanı etkileyerek tarihe geçmiştir. Ancak bu hikaye yalnızca bir dolandırıcılık öyküsü değildir. Aynı zamanda insanların açgözlülüğü, umutları ve kolay para kazanma hayalleri üzerine inşa edilmiş bir ders niteliğindedir. Şimdi Charles Ponzi'nin hayatına ve bu efsanevi dolandırıcılığın nasıl başladığına daha yakından bakalım. Charles Ponzi, 1882 yılında İtalya'nın Lugo kentinde dünyaya geldi. Ailesi oldukça yoksuldu ancak eğitimine önem veriyorlardı. Ponzi, gençliğinde oldukça zeki bir çocuk olarak tanınıyordu. Ailesi, onun üniversite eğitimi alarak büyük bir adam olacağına inanıyordu. Ancak Ponzi, eğitimine odaklanmak yerine kolay yoldan para kazanmanın yollarını aramayı tercih etti. Üniversite yıllarında tembelliği ve sorumsuzluğu nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. 1903 yılında cebinde sadece birkaç dolar ile Amerikan rüyasını gerçekleştirme hayaliyle ABD'ye göç etti. Amerika'ya vardığında zengin olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Ancak karşılaştığı gerçekler onu hayal kırıklığına uğrattı. Dili bilmiyordu, parası yoktu ve iş bulmakta zorlanıyordu. İlk yıllarında garsonluk ve bulaşıkçılık gibi düşük gelirli işlerde çalıştı. Bir süre sonra Kanada'ya taşınarak burada bir bankada çalışmaya başladı. Bu iş, onun dolandırıcılık dünyasına adım atmasını sağlayan en büyük dönüm noktasıydı. Bankada çalışırken banka sahibinin ilginç bir yöntemi vardı. Banka, yatırımcılara inanılmaz derecede yüksek faiz oranları sunuyordu. Ancak bu faizler yeni yatırımcıların yatırımlarıyla finanse ediliyordu. Bu sistem Ponzi için büyük bir ilham kaynağı oldu. Banka kısa süre sonra iflas etti. Ancak Ponzi bu yöntemin potansiyelini fark etmişti. Kanada'dan tekrar Amerika'ya dönen Ponzi, burada çeşitli küçük işler yapmaya çalıştı. Ancak hiçbir işte uzun süre tutunamıyordu. O yıllarda hapis cezası gerektiren küçük dolandırıcılık olaylarına karıştı. Bu süreçte nasıl daha büyük dolandırıcılıklar yapabileceğini planlamaya başladı. 1919 yılına gelindiğinde Boston'da yeni bir fırsat yakaladı. Uluslararası posta kuponları. Ponzi, uluslararası posta kuponlarının bir ticaret fırsatı sunduğunu düşündü. Bu kuponlar ülkeler arası posta gönderiminde kullanılıyor ve farklı ülkelerde farklı değerlerden alınıp satılabiliyordu. Ponzi'nin planına göre ucuz kuponları bir ülkeden alıp başka bir ülkede daha pahalıya satarak büyük kar elde edilebilirdi. Bu fikir kağıt üzerinde oldukça mantıklı görünüyordu. Ancak pratikte bu ticaretin büyük miktarlarda kar getirmesi mümkün değildi. Ponzi, posta kuponları ticaretini bir paravan olarak kullanmaya karar verdi. İnsanlara yatırdıkları parayı kısa sürede 2 katına çıkarma sözü verdi. İlk yatırımcılara söz verdiği gibi yüksek getiriler ödedi. Ancak bu getiriler aslında yeni gelen yatırımcılardan aldığı parayla finanse ediliyordu. Bu yöntem, tarihin en büyük dolandırıcılık sistemi olan Ponzi şemasının temelini oluşturuyordu. Ponzi'nin vaatleri kısa sürede büyük ilgi çekti. İnsanlar paralarını hızla artırmak için Ponzi'nin ofisine akın etti. Gazeteler Ponzi'nin başarısını överek onun bir finans dehası olduğunu yazıyordu. Ponzi, insanların güvenini kazanarak daha fazla yatırımcı çekti. Ancak sistemin temeli tamamen sürdürülemez bir yapıya dayanıyordu. Ponzi, eski yatırımcıların parasını ödemek için sürekli daha fazla yeni yatırımcı bulmak zorundaydı. 1920 yılının ortalarına gelindiğinde Ponzi'nin sistemi o kadar büyümüştü ki artık kontrol edilemez hale gelmişti. İnsanlar yatırım yapabilmek için evlerini, arabalarını ve tüm birikimlerini satıyordu. Ancak sistem en sonunda kendi ağırlığı altında çökmeye başladı. Boston Post gazetesi Ponzi'nin işlerini incelemeye aldı ve kısa süre sonra sistemin sahtekarlık üzerine kurulu olduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturmalar başladıktan sonra Ponzi'nin tüm planı çöktü. Yatırımcılar Ponzi'nin ofisinin önünde paralarını geri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak Ponzi'nin kasasında yeterli para yoktu. Toplamda Ponzi'nin topladığı paranın büyük bir kısmı önceki yatırımcılara ödeme yapmak için harcanmıştı. Ponzi, yargılanarak dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra Amerika'dan sınır dışı edilerek İtalya'ya döndü. Ancak burada da durmadı. Yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirmeye çalıştı, ancak eski başarılarını bir daha yakalayamadı. Hayatının son yıllarını sefalet içinde geçirdi. Bugün Ponzi şeması adı verilen bu model hala dünya çapında birçok dolandırıcının kullandığı bir yöntemdir. Sistem, eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların paralarının kullanıldığı bir tür saadet zincirine dayanır. Ancak bu model sürekli büyüme gerektirdiği için er ya da geç çöker. Charles Ponzi'nin hikayesi, insanın açgözlülüğünün ve kolay para kazanma arzusunun ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermesi açısından önemli bir ders niteliğindedir. Unutmayın, her zaman dikkatli olun ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen yatırım fırsatlarından uzak durun. Bu hikayeden ders almayı unutmayın. Daha fazla ilginç içerik için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.